belki özen gösterir. Bütün işaretleri, sembolleri, hangi işaret mesela şöyle göstereyim. Ayak işareti, ayak işaretinin anlamı, işte kayadaki ayak işareti nasıl olmalı? Bu arada da boşluk yok. Bakın. Bakın. Burada. Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Muazzam bir zirveye çıktım arkadaşlar, görüyorsunuz. Her taraf gözü görmüyor diyebilirim. Şöyle çevireyim etrafımı. Müthiş bir manzara. Puslu havada define arıyoruz. Güzel bir nokta yakaladım. Şu an biraz dinlenme aşamasındayım. Şöyle göstereyim. Hemen böyle bir tane kendime kahve yapıyorum. Burada masam, sandalyem. Şu arada güzel bir nokta yakaladık arkadaşlar. Onu bir göstereyim size hemen. Bakın şu aradan geldiğimizde şu arada bir işaretlerin olduğunu görüyoruz. Şu arada bir kasa açmıştım ben daha uzun zaman önce. Ama burada sinyallerin devam ettiğini gördüm. Şu arada bir oyması var. Bakın şöyle göstereyim, içe doğru gidiyor. Hatta iyice yaklaşayım, içini de görün. Böyle bir oyması var. Ben büyük kasanın müjdesi bura. Ve büyük kasanın bura olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kocaman görüyorsunuz. Müthiş bir nokta. Şimdi orayı bir yoklayacağım. Bakacağım sinyal var mı yok mu. Çünkü buradan ağrı devam ediyor aşağıya doğru. İşaretler. Şu arada iki tırnak işareti var. Şimdi o işareti de bir inceleyeceğiz. Şu arada bakın. İki tırnak işareti var görmüş olduğunuz gibi. Hiçbir şekilde. Şimdi alan taramamla bir bakacağım. Herhangi bir şey var mı? Yok mu? Önce ona bir emin olalım. Evet, çayımız, suyumuz kaynadı arkadaşlar. Bunu kapatalım şöyle. Şu arada hemen şöyle bir sıcacık bir kahvemizi içelim. Çok soğuk bugün hava. Vallahi buz gibi. Böyle bir kahve yaptım ben de sıcak sıcak. Vallahi güzel oldu. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Ben bunu yaklaşık 1,5 yıldır kullanıyorum. Belki define arayan arkadaşlar da buna belki özen gösterir. Bütün işaretleri, sembolleri, hangi işaret mesela şöyle göstereyim. Ayak işareti, ayak işaretinin anlamı, işte kayadaki ayak işareti nasıl olmalı gibi bir sürü bütün işaretlerin bir araya toplanıp böyle bir kitap haline getirmişler. Biz de bunu almıştık 1,5 yıldan beri. Ben inceledim biraz. Çoğu işaretlerin manaları, ne tarafa gitmemiz gerektiği, hangi işaretten sonra hangi işaretin olması gerektiği gibi bir sürü bilgiler var. Size de şöyle ufaktan bir hatırlatayım istedim. Bu kitabı her yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. O kadar pahalı bir şey değil zaten ama çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Mesela şöyle bir burada bir surat var bakın. Burada kayaya çizilmiş bir surat. Mağara önlerinde olabilir diyor. Büyük kaya kütleleri de olabilir diyor. Onun gibi bir sürü bilgiler var. Ben de bu bilgilerden
ara sıra yararlanıyorum arkadaşlar. Zaten devamlı arabada bir şeye falan takıldığımda bakıyorum. Size de öneririm yani. Siz de böyle bir kitap alıp biraz size yardım sağlar. Müthiş, müthiş bir soğuk var. Bu tür kayalarda ne yapmamız gerekiyor? Önce bir sinyali emin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Sinyal olup olmadığını emin olduktan sonra bir şeyler yapmamız lazım. Şu aşağıdaki işaretler de beni gerçekten şey yaptı böyle. Bir de buradan malzeme çıkınca dedim burada büyük bir şey olduğuna kanaat getirdim. Tabii şimdi cihazları da daha iyi ölçmek lazım. Onlarla da daha iyi bir şekilde bakmak lazım. Şimdi biz alan taramamızı çıkaralım. İlk önce alan taramayla bir nokta atışı yapmaya çalışalım. Evet, görüyorsunuz karşıda kocaman giriş gibi bir nokta var. Kare üçgen şeklinde böyle. Tam giriş noktası. Şurada iki tane işaretimiz var yine tırnak şeklinde. Şu araya baktığımızda bir oyması var. Yani hayvan bağlama içinde kullanıldığı dönemlerden sonra oyma. Başka ne var şuraya baktığımızda? İki tane orada tırnak işareti var. Şu aradan bir malzeme çıkarmıştık hatırlıyorsanız. Ve şu arada da büyük sinyal almıştık ama bir daha gelmemiştik bu tarafa doğru. Şimdi şu aradan şöyle bir alan taramamı kaldıracağım. Bu şekilde. Böyle bir bekleyelim, bir arama yapsın. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde geldiğim noktada dönmeye başlıyor arkadaşlar burada. Tam bunun içerisinde diye düşünüyorum. Çünkü burada oyması var. İçe doğru gidiyor. Ama nereye kadar gidiyor? O biraz tartışılır. Şimdi biz bu kayanın içerisinde ne yapmamız gerekiyor? Oyma gezmemiz, gezmemiz gerekiyor. Şimdi bir de bu taraftan geleceğim şöyle. Tam bu taraftan arkadaşlar. Çünkü burası eşkıya bölgelerinden olarak kullanılmış zamanında. Şu aradan bakayım şöyle. Müthiş bir rüzgar var. Yağmur yağıyor. Bugün şanssız bir günümüzdeyiz. Ama Allah'a binlerce şükür bereket yağmaya devam ediyor. Evet, buraya geldiğimde bakın burada bir dönme olayı oluyor. Yani bir sinyal olayı var. Kayaya baktığımızda kapak gibi duruyor. Yani arkası boş tahmin edersem. Ama bize yeraltı görüntüleme ve dedektör daha detaylı bilgiler vereceğini düşünüyorum. Şimdi hemen bir yeraltı görüntülememizi kuralım. Böyle bir kayayı etraftan böyle bir nokta atışı bir inceleyelim, içini dışını. Bu şekilde hemen açıyoruz cihazımızı. Cihazımıza açık bağlan diyoruz. Bağlantıları hemen yapılıyor. Tutumuz açık. Evet. Ayarlar diyelim. Bağlantılar. Cihazımız taranıyor. Evet, bağlandı. Şu an bağlantımız aktif. Önce bir canlı arama yapalım arkadaşlar. Daha sonra bakın şurada başlıyor. Bakın bu araya doğru daha net şeklinde kırmızıya dönüyor sanki. Bakın burada maviye döndü. Şöyle devam edelim. Şeyler var gibi sanki. Ama bir de alt altı şeklinde şöyle arkadaşlar.
Ona bakalım. Yani tam malzeme nerede? Nasıl noktalayabiliriz? Şu aradan başlayalım şöyle. Siz de görün. Bakın burada kırmızı, ilk kırmızıyı veriyor. Mesela devam edelim. Şöyle gelelim. Bakın burada kırmızı veriyor aşağıya doğru. Büyük ihtimal aşağılarda bir yerde. Şu aralarda bir yerde arkadaşlar. Oyma da zaten ne dedik, buradan içeri doğru gidiyor. Şu aralarda bir yerde diye düşünüyorum. Devam edelim bakalım. Sonuç ne verecek? Şu aradan yine kırmızı devam ediyor. Artık ellerim üşümüş, basamıyorum andala. Evet. Bakın iki tane nokta var. Birisi şu ara, birisi de şu ara. İki tane noktada kırmızı veriyor. Bakalım derinlikleri ne? Ama bunlar toplu değil yani. Toplu olsa daha böyle bir tatmin edici olacak ama toplu olmadığı için yaklaşık derinlik olarak da yaklaşık bir 50-60 santim içeriye doğru bir derinlik var arkadaşlar. Bu şekilde yeraltı görüntülememizde baktık. İki sinyalimizi aldık. Hemen ne yapıyoruz? Dedektörümüzü alıyoruz elimize. Hiç vakit kaybetmeden bunu yerine bırakıyoruz. Hemen dedektörümüzü açıyoruz. Ve topraklamamızı yaptıktan sonra detaylı bir şekilde bakıyoruz. Evet, bir topraklama daha yapalım çünkü yerler bayağı ıslak arkadaşlar. Bu arada bir sinyalimiz var. Bakın. Görüyor musunuz? Sinyal burada yani. Tam bu arada değerine bakalım. Evet, değerli ve değersiz şeklinde oynuyor. Burada hem değerli hem değersiz olarak bize gösteriyor. Tabi bu da malzemenin oksitlenmesiyle alakalı bir durum. Büyük ihtimal bunun içerisindeki malzeme oksitlenmiş arkadaşlar. Şöyle bir de etrafına da bakalım. Buradan çekiyor mu şöyle. Mesela bak, üstünden algılamıyor. Küçük malzeme de olabilir ama çok hafif bir algılama var. Bak, çok hafif. Boşluk var mesela. Şu Böyle bir devam edeyim. Boşluk var mı? Evet. Boşluk devam ediyor. Burada yok. Burada da yok. Şu arada. Bu arada. Şöyle. Şurayı merak ediyorum. Yani çok bu araya detaylı 2 sefer baktım ama böyle bir sinyal belirtileri varına yok arası. Bakın çok hafif bir sinyal veriyor ama alan tarama ve yeraltı görüntülemeden bir ses seda yok. Mesela şuradaki oyma bakın. Görüyor musun? Hayvan bağlamak için zamanında yapılmış oymalarda. Şu arada bir sinyal mi var? Ama ufak tefek sinyaller var bak. Ama net değil yani. Ne yapıyoruz o zaman? Buraya şu araya bir delik açacağım arkadaşlar. Kaç tane delik açacağım. İçerisinde herhangi bir oyma var mı? Veya boşluk var mı, onu tespit etmeye çalışacağız. Cihazlar boşluk vermiyor. Çok az bir boşluk veriyor ama şu arada bir şeylerin olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle bir kontrollerimi sağlayayım. Şöyle herhangi bir sinyal var mı, ona bir bakalım. Şöyle.
Şu aradaki oymaya da bakalım. Şöyle herhangi bir şey. Sinyal görünmüyor. Şimdi şu aradan oyma nereye gidiyor? Şu araya gidiyor. Bu arada boşluk yok. Şöyle gidelim o zaman. Burada da bir boşluk yok. O zaman şu araya mı gidelim? Bu arada da boşluk yok. Bu arada da yok. Nerede bu boşluk? Bir de şu araya da alalım arkadaşlar. Ona ne diyecek peki? Tam şu ara. Ha bak boşluk burada. Görüyorsunuz boşluk burada. O zaman şuradan devam edeceğiz. Evet. Boşluk bu arada arkadaşlar. Boşluğu bulduk. Şu an boşluğu bulduk. Şu arayı kıracağız o zaman. Şu araya komple kıracağız ve boşluğun içerisine doğru girmiş olacağız. Aynen. Şimdi bir şuradan bir girek bak. Çok sağlam bir kaya bu arkadaşlar ha. Böyle onu oymak falan çok kolay değil yani.
da uyumaya doğru gidiyor. Bunu bir şekilde almamız lazım. Patlamıyor bile Allah. Manamsın demiyor. Manamsın demiyor. İçine doğru ne koydular bunu? Böyle. Burası içe doğru gidiyor. Burası boş. Buranın altı boş. Malzeme burada bir yerde olur. Böyle gittiğine göre burada bir yerde. Yorucu ama patlattım. Patlattım. Elime bak. Elim komple giriyor içi. Hadi bakalım. Büyük bir parça koptu.
Bakın. Oo. Oo, bakın bakın. Burada. Görüyor musunuz arkadaşlar? Malzeme ta nerede? Oo. Bakın şu güzelliğe. Ay arkadaş. Şuna bakar mısın? Bu ne? Vay. Başka bir şey var mı? Bak burası daha boş. Görüyor musun? Malzeme nereden çıkıyor? Bakın oyma ta burada bitiyordu. Tam şu arada. Hani doluydu içi. Tam malzeme burada çıktı yani. Şöyle bakalım. Neymiş bu? Oo. Eşkıya malzemesi arkadaşlar bunlar. Gümüş. Gümüş diyor. Tunç büyük ihtimal. Öteki nerede? Bakın. Bunları görüyor musun? Vay. Gerçekten harika bu kolluk büyük ihtimal. Yamulmuş şöyle. Bakayım. Aynen. Görüyor musunuz? Bu da böyle yüzük ama bu yüzük bayağı büyük ya. Benim parmağım. Bakar mısın? Şöyle. Güzel. 2 tane takı. Başka bir şey var mı? Bunun arkası dolu mu acaba? Bir bakacağım arkadaşlar. Şimdi şunları bir çıkarayım. Bir daha kontrol edeyim burayı. 2 parça malzeme çıktı. Şu dedektörü bir alayım. Görüyorsunuz nokta atışı. Vallahi nokta atışı yani. Ya burada o oymayı çoktan gördüm ama bir sinyal alıyordum. Kısmet bugüneymiş arkadaşlar. Şöyle bir topraklamamızı yapalım. Şöyle bakalım. Bak şurada ufacık bir sinyal. Bakın şu an sinyal yok. Gitti. Ama şu arada sanki ufacık bir yoklama var gibi. Şurayı da bir kıracağım. Devamına da bakacağım. Ondan sonra bunları şuraya bırakayım. Devamına bakayım. Devamı nereye kadar gidiyor? Önce bir içini boşaltalım. Ya bakalım. Biz bu teknolojiyle bu kayayı patlatamazken adamlar kayanın içine oymuş ya. Düşünebiliyor musun arkadaş? Adamlar kayanın içine oymuş ya. Bırak delmeyi melmeyi. İçine oymuş içine. Bakar mısın? Başka bir şey var mı? Emin olalım. Böyle. İçe doğru gidiyor ama içinde bir oymanın devamı. Herhangi bir sinyal yok. Acaba şu arayı da delip patlatsam mı? Bu aralarda bir ufak bir sinyal daha var.
Şöyle bir kontrol edeyim. Oraya bir delik daha deleyim, şuraya da bakacağım arkadaşlar. Çünkü şüphelerim hala gitmedi. Gel bakalım buraya. Şu aradan bir tane daha. Kumbara. Kumbara olma ihtimali yüksek. O yüzden bakıyorum zaten. Hani belki daha içinde bir şeyler daha çıkabilir. Ha, güzel. Şimdi de şu aradan. Evet. Şöyle bir vurmayı deneyeceğim. Tersime geliyor. O yüzden vuramıyorum. Boşluk var herhalde burada. Öyle kolay değil yani. Atladı sanırım. Var mısın demeye? Şu ara. Patladı gibi. Çıkıyor ona giriyor. Patlamıyor. Ama patlayacak.
zor. Ya iyi bu. Şu arada bir taş var. Oraya bakmam lazım. Nerede bizim puanlarımız? Yok arkadaş. Başka bir şey yok gibi. Çünkü buraya kırdım. Bakın buradan içeri girdim. Devamı da yok zaten. Buraya kadar yapılmış. Buraya malzemesi koyulmuş. Oyma buradan sonra kapatılmış. Yani bu araya kadar kapalıydı. İşte buradan da malzemesi çıktı. Evet. Böyle bir oturalım. Bugün de güzel bir iş çıkardık gibi. Böyle bir çıkarayım bunu da. Ne bulduk? Şöyle orijinal bir yüzük. Görüyor musunuz bak. İçe doğru bükmüşler. Ve muhteşem bir yüzük yapmışlar. Şöyle güzel bir malzeme. Şu yakut, biri de zümrüt olabilir. Bakın bunu da yine görüyor musunuz, eskiden ne güzel takılar varmış. Hatta şuralarda gümüşe benziyor. Ama çok yıpranmış. Bakın daha de dokunmadan yamuluyor. Bizans dönemi olabilir arkadaşlar. Osmanlı dönemi olabilir. Çünkü üzerlerinde bir şey yazmıyor. Baktığım kadarıyla. Roma dönemi olur. Yunanlardan kalma olabilir. Ne diyoruz o zaman arkadaşlar? Görülmeyenleri görmeye, bulunmayanları bulmaya devam ediyoruz. Sizler için güzel yerler keşfediyoruz. Ve keşfettiğimiz noktada da bu güzellikleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yeni videolarda, yeni maceralarda buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce güzel olsun.